Yani başlangıçta bir Blitzkrieg mantığıyla o bahsettiğimiz Kiev düşecek, tamamen bu işi çözeceğiz mantığıyla yaklaşırken bir süre sonra bunları revize ettiler. Açık kaynaklardan incelediğimizde aslında Ruslar çok iyi çalışmışlar savaş öncesinde. Yani hem hümint olarak hem sinyal istihbaratı olarak çok iyi çalışmışlar. Başka bir Ukrayna safında yer alan Çeçen komutana yönelik bir suikast planları var ve bununla ilgili bütün teknik bilgileri Valeri Shaytanov, ki tekrar altını çiziyorum, bir Ukrayna istihbaratında çalışan general, Ruslara vermiş. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hocam, Ukrayna-Rusya savaşına giden sürecin istihbari boyutunu özetler misiniz? Tabii ki burada aslında biraz daha geriden almak gerekiyor. Çünkü Ukrayna uzunca bir süre Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin bir parçasıydı ve bu süre esnasında Ukrayna'nın kendine ait müstakil bir istihbarat teşkilatı yoktu. KGB'nin bölgede bir birimi vardı ve şefi vardı. Daha sonra bağımsızlık sürecinden sonra da aslında tabelalar değişse de bu durum uzunca bir süre değişmedi. Çünkü örneğin ilk SBU direktörü, Ukrayna'nın ana istihbarat teşkilatının direktörü Yevhen Marchuk. Yevhen Marchuk 31 yıl boyunca KGB'de görev yapan bir personel. Yine ondan sonra gelen isme baktığımızda yine Ihor Kalinin'i görüyoruz. Özellikle Kalinin döneminde Rus etkisinin Ukrayna istihbaratında çok ciddi arttığını görüyoruz. Burada temelde şöyle bir mantık var. Bağımsızlıktan sonraki süreçlerde Ukrayna'da aslında iki temel siyasi akım var. Bunlardan biri geleneksel Rusçular, diğeri ise daha Avrupa'ya yönelik modernistler diyebiliriz. Ve Ukrayna'da yaşanan bütün bu iş çekişme, devrim süreçleri vesaire aynı şekilde istihbaratı da etkiliyor. Mesela çok güzel bir örnek, ya buna belki çok güzel demek çok hoş değil ama çok çarpıcı bir örnek var. Yushchenko döneminde belirli başlı reform çalışmaları var ama 2005-2006'da tekrar Yanukovych'le birlikte bu diyor ve bu durum bitiyor ve Yanukovych Rusya'ya kaçarken o dönemin istihbarat şefi de ve 4 yardımcısı da aynı şekilde Rusya'ya kaçıyor ve kaçmadan önce de SBU Genel Merkezi'ndeki bütün özellikle Ukraynalı networklere ilgili bilgiyi, yaklaşık 20-22 bin kişiye ait bilgiyi de aynı şekilde Rusya'ya kaçırıyorlar. Burada baktığımızda bu temel süreç aslında birinci aşama Sovyetler sonrası süreç, ikinci aşama 2014'e kadar olan süreç olarak bunu sınıflandırdığımızda ilk 2014'te yaşanan savaş süreçlerini görüyoruz ve çok ciddi bir Ukrayna açısından sıkıntı var. Çünkü Ukrayna istihbarat teşkilatları çok ciddi anlamda Ruslar tarafından hulledilmiş durumda. Bunu özellikle Kırım, Donetsk sürecinde bu yeşil küçük adamlar dediğim şey aslında GRU'nun ve FSB'nin oradaki uyuyan hücreleri. Bunu görüyoruz. 2022'ye geldiğimizde de aslında bu son Rus işgali ya da Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde de aslında bu durum çok da fazla değişmiyor. Baktığınız süreçte özellikle şu anki SBU direktörü Budanov atanana kadar olan süreçte büyük oranda Rusların çok daha iyi işler yaptığı ve Ukrayna sistemine girdiği bir süreci görüyoruz. Hocam, Ukrayna-Rusya savaşında açık kaynak istihbaratı kullanımı konusunda neler söyleyebilirsiniz? Ukrayna-Rusya savaşı açık kaynak istihbaratının savaşta bir güç çarpanı olduğu önemli bir saha. Özellikle Ukrayna açısından bakıldığında 3 noktada bu hususu aslında sınıflandırmak mümkün. Bunlardan ilki ticari uyduların istihbari amaçla kullanılması. İkincisi crowdsourcing dediğimiz belki Türkçe süreçte istihbaratın toplanmasının halka daha çok indirilmesi. Ve üçüncüsü de dezenformasyonla mücadele kısmı. Ticari uydularla ilgili husus şu, özellikle Rusların Ukrayna'yı işgali başladıktan sonra Rus ilerlemelerinin çok büyük bir kısmını daha önce bahsettiğimiz istihbari süreçler ve ekipman yetersizliğinden dolayı anlık olarak gözlemlemek başlangıçta Ukrayna için çok mümkün değildi. Ancak daha sonra ticari uyduların özellikle Rus mevzileriyle ilgili önemli verileri elde ettiğini görüyoruz. Bir açık kaynak istihbaratı olarak sayabiliriz. İkincisi ve daha önemlisi ya da daha bu Ukrayna-Rusya savaşına dair olan kısmı, Ukrayna güvenlik güçleri bir uygulama geliştiriyorlar ve bunları vatandaşına dağıtıyorlar. Normal telefonda kullanabileceğimiz ve bu uygulama ile birlikte bulunduğunuz bölgede herhangi bir şekilde bir Rus ilerlemesi, Rus birliği, Rus ekipmanı varsa hemen bunu bu uygulama üzerinden Ukrayna güvenlik güçlerine iletebiliyorsunuz. Bu da birden fazla yerde aslında normalde sizin istihbarat personeliyle toplamanız gereken bilgiyi halk kanalıyla toplamanız anlamına geliyor ve bu küçük küçük bilgiler aslında dışarıdan bakıldığında çok da bir anlam ifade etmiyor ama ülkenin her yerinden gelen bilgiler bir ana karargahta toplandığında ve bir istihbarat analistinin uzmanlığı katıldığında özellikle Rus
istihbaratının ilerlemesi ve bir sonraki işte taktik manevralarına dair çok ciddi bir açık kaynak istihbaratı faydasını görüyoruz. Üçüncü husus ise dezenformasyonla mücadele kısmında, çünkü bu savaş aynı zamanda bir enformasyon savaşı, bir propaganda savaşı. Bununla ilgili mesela iki tarafın da örnekleri var. Burada şöyle de bir husus var. Örneğin Ruslar başlangıçta niyetlerinin çok da ilerleme olmadığına yönelik resmi kanallardan açıklama yaptığında yine ticari uydular vasıtasıyla ilgili askeri birliklerin ilerlemeleri kaydedilip bunun karşı mücadelesi sağlanıyor. Hayır, burada niyetin ki burada NATO seviyesinde de yapılıyor bu. Benzer bir husus Ruslardan ele geçirilen bir Ukrayna tarafından tekrar ele geçirilen işte Buha ya da Buşa, tam telaffuzunu bilmiyorum, şehrinde toplu mezarlar bulunuyor ve Ukraynalılar bunları kamuoyuna açıyorlar. Ruslar ise bunun aslında bir fabrikasyon ürün olduğunu, üretildiğini, bir propaganda amacı olduğunu söylüyor ama hemen yine bahsettiğimiz ticari uydular vasıtasıyla önceki görüntüler alınıyor ve burada bir gerçekten toplu katliam gerçekleştirdiği ortaya çıkıyor. Birçok açıdan aslında açık kaynak istihbaratı Ukrayna-Rusya savaşında bir güç çarpımı olarak görev alıyor. Hocam, Ukrayna-Rusya savaşında karşı istihbarat konusunda neler yaşandı? Bu aslında ilk soruda bahsettiğimiz Ukrayna ve Rusya'nın güvenlik güçlerinin o tarihsel süreçlerinde iç içe geçmesinin bir sonucu olarak önemli bir husus ve diğer birçok savaş alanından veya cephesinden çok daha fazla vaka görmemizi sağlıyor. Burada temelde mantık şu, yani tarafları da oturtmak lazım. Bir tarafta ana aktör Ukrayna'da SBU, Temel İstihbarat Teşkilatı. Diğer tarafta ise Rusya tarafında FSB'nin 5. direktörlük dediğimiz, işte asıl ismi Operasyonel Bilgi ve Uluslararası İlişkiler olan ama KGB'nin 5. direktörlüğünü miras aldığı için 5. direktörlük olarak geçen birim. Burada İKK çok büyük bir kapsamda, en azından açık kaynaklarda baktığınızda Ukrayna tarafında çok daha aktif olduğunu görüyoruz. İKK kapsamında aslında 3'e ayırmak mümkün. Bunlardan birincisi direkt taktik seviyede, yani saha ile ilgili karşı tarafa bilgi veren kişilerin yakalanması ve FSB'nin bu noktada çok ciddi çalışmaları var ve bu SBU tarafından, yani Ukrayna istihbarat tarafından zaman içerisinde o networklerin çözülmesiyle görüyoruz. Ama burada temel mantık şudur: bir Ukrayna vatandaşının Rusya, çoğunlukla da FSB tarafından angaje edilmesinin ardından saha bilgileri, yani örneğin işte Harkiv şehrinin temel savunma yapıldığı ana binasına dair istihbaratı veren bir Ukraynalı eski bir polis memuru. SBU daha sonra bunu yakalıyor ama biraz geç kalmış oluyor çünkü ilgili bina bombalanıyor. Temelde savaş anında, yani muharebeyle alakalı taktik istihbarat. İkincisi, İç siyasete, Ukrayna iç siyasetine yönelik yapılan elemanlanma faaliyetleri var. Yine Ruslar tarafından ve bunlar daha sonra faş ediliyor SBU tarafından. Burada işte Anatoly Bay dediğimiz bir kişi var. Bu İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir noktada çalışıyor. Onun zamanında FSB tarafından angaje edilmesi ve daha sonra bu network'ün çökertilmesiyle ilgili durumlar var. Genel olarak Ukrayna ve Rusya özelinde geçiyor ama bu işin bir de Avrupa'ya yansıması var. Belki bir örnek vermek çok daha konuyu açıklayacaktır. Örneğin işte Carsten Linke'nin tutuklanması Almanya'da. Kendisi bir Alman Dış İstihbarat Servisi BND görevlisi ve özellikle batılı ülkelerin Ukrayna'ya teslim ettiği, yardım altında verdiği silahlarla ilgili istihbarata dair bilgiyi FSB tarafından Carsten Linke'den ele geçiriyor. Yani baktığımızda İKK aslında çok büyük önem oynuyor. Çok önemli bir rol var ama Ruslar savaş öncesi ve savaş esnasında en azından ilk 1-1,5 seneye kadar çok daha iyi bir istihbarat faaliyeti ve daha iyi sızma gerçekleştirdiği için daha reaktif olan ve İKK operasyonuna çok daha aktif bir şekilde mecbur kalan ve yapan kısım aslında Ukrayna istihbaratı. İKK kapsamında başka bir örnek, örneğin işte SBU'nun bir generali var, Valeri Shaitanov. Bunun tutuklanması, ki daha sonra SBU'nun yaptığı tahkikat bize şunu gösteriyor: dönemin İçişleri Bakanı Arsen Avakova ve o dönem başka bir Ukrayna safında yer alan Çeçen komutana yönelik bir suikast planları var ve bununla ilgili bütün teknik bilgileri Valeri Shaitanov, ki tekrar altını çiziyorum, bir Ukrayna istihbaratında çalışan general, Ruslara vermiş. İşin yine Avrupa'ya yansıma kısmında başka bir örnek, işte örneğin Olga Kolobova örneğini verebiliriz. O da açık kaynaklara yansıdı. Rus vatandaşı başka bir maskeyle Napoli'deki NATO üssünün yanında görevlendiriliyor ve en temel burada husus ilgili NATO personeliyle sosyalleşmesi, bir network kurması ve Ukrayna'ya giden askeri yardımın detaylarına ulaşıp bunu Rus makamlara iletmesi.
Yine benzer şekilde işte Karsten Linken gibi Mikhail Mikushin var. Bu da başka bir maskeyle yine Norveç'te Tromsø Arktik Üniversitesi'nde görev yaparken daha sonra Norveçli otoriteler tarafından Rusya namına casusluk yaptığı için tutuklanan bir isim. Hocam savaş sürecinde Ukrayna istihbaratı ve Batılı istihbarat servislerinin ilişkisi nasıl gelişti ve savaşa ne derece etki etti? Özellikle savaş öncesinde İngiliz ve Amerikan istihbarat analistleri işte bu Zapada 21 isimli askeri tatbikatla birlikte ki Belarus güçleri de buna katılmıştı. Aslında burada Rusların Ukrayna'ya yönelik bir girişimde bulunacağını biliyorlardı ve Ukraynalı makamlara da bildirdikleri en azından açık kaynaklarda geçiyor. Ama bunun tam tersi olarak işte özellikle Fransız istihbaratının başını çektiği bir diğer grup ise büyük oranda böyle bir işgalin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği yönünde görüş bildirdi ve bu bir kafa karışıklığına yol açtığını söylemek mümkün. Özellikle Zelenski hükümeti için. Daha sonra kayıtlar incelendiğinde işgalin başladığı güne kadar Zelenski hükümetinin bunun aslında Ruslar tarafından yapılan bir blöf olduğunu ki Fransız istihbaratının raporlarına dayanarak bu görüşü elde ediyorlar ve böyle bir işgalin gerçekleşmeyeceğini düşünüyorlar. Bu savaş öncesi kısımda etki eden hususlar ama savaş başladıktan sonra özellikle Batılı Amerika ve yine İngiltere başta olmak üzere Batılı istihbarat ekipleriyle Ukraynalı istihbaratın çok ciddi bir işbirliğini görüyoruz. Bu işbirliği de birkaç alanda gerçekleşiyor. Bunlardan en temeli sinyal istihbaratı ve elektronik istihbarat noktasında Rus birliklerinin mevzilenme durumları ve olası zayıf yerlerinin Ukraynalı birimlere gönderilmesi ve ilgili operasyonların gerçekleşmesi. İkinci husus yine özellikle danışman olarak sahada olan çok ciddi bir Batılı istihbarat personeli olduğunu açık kaynaklardan yine biliyoruz. Üçüncü olarak ise ki bu artık Rusların bir noktada durması ve Ukraynalıların bir karşı saldırıya başlaması esnasında ve daha güncel olarak gerçekleşen cephe hattının gerisinde yani Rusya'nın içlerinde düzenlenen istihbarat operasyonlarına da yine hem insan istihbaratı olarak hem de sinyal istihbaratı olarak Batılı servislerin Ukraynalı paydaşlarıyla işbirliği yaptığını biliyoruz. Hocam savaşın hem karar alma hem de muharebe aşamalarında en çok hangi Rus istihbarat servisi rol oynadı? Burada tabii bir dönüşüm yaşandı ama yıllar içerisinde ama temelde şunu söylemek mümkün FSB. Bunun önce karar alma kısmına bakalım. Çünkü Rusların Ukrayna'nın işgali noktasındaki karar alma süreçlerinde temel bir yanılgısı var ki bu istihbarat raporlarında da açık kaynaklarda ortaya çıktı ve çok hızlı bir sürede, çok kısa bir sürede Kiev'i düşürecekleri ve bu işgali daha da genişletecekleri noktasında bir istihbarat raporuna dayanan bir husus var ki bu da FSB'nin bahsettiğimiz 5. direktörlüğünün Ukrayna genelinde yaptırdığı bir ankete dayanıyor. Yani genel olarak Ukrayna vatandaşlarının Ukrayna hükümetinden hoşnutsuzluklarına dayanarak buna yönelik bir siyasi karar alıcılara bir bilgilendirme veriliyor ve operasyonel planlar bununla yapılıyor. Ama bu tabii doğru çıkmadı. Tarihin bize bunu gösterdiği gibi. Daha sonra savaş sürecinde ise yine aslında temel aktörün yine FSB'nin 5. dairesi olduğunu düşünüyoruz. Burada zaten FSB'nin 5. dairesi bu Sovyetlerden ya da işte 5. direktörlüğü Sovyetlerden kalan temel mantık şudur. Yani görev alanı eski Sovyet coğrafyaları. Bu da FSB'nin bu işe bakması da aslında Rusya'nın bunun bir iç husus olduğu yönünde yani SVR'den daha çok FSB'nin bu işe bakması Rusya için bu bir gerçekten iç husus. Ukrayna gerçekten aslında işte Sovyetler döneminden kalan bir etki alanı Sovyetlerin bir parçası olarak görülüyor. Bunun dışında insan istihbaratı konusunda gene savaş sürecinde baktığımızda açık kaynaklara yansıyan vakalarda birçok elemanlanma faaliyetinin FSB tarafından yapıldığını görüyoruz. Ama teknik kısımda daha işin savaşla ilgili ve muharip kısmında GRU'nun ki adı GU olarak daha kısaltıldı ama hala GRU diye geçtiği için öyle biz de diyelim. GRU'nun rol oynadığını görüyoruz. Özellikle elektronik ve teknik istihbaratta nerelerin vurulması ya da işte askeri planlamaların yapılmasında daha çok GRU'nun etkisini görüyoruz. Ama burada tabii şöyle bir husus var. Bu kolektif bir yaklaşım. Yani işte
Kherson şehrinde o bahsettiğimiz örnek gibi, yani FSB orada zaten öncesinde bir network kuruyor. Salt karşı Ukraynalı sade vatandaşların haricinde bayağı istihbaratı ve Ukrayna istihbaratı ve Ukrayna ordusundan da elemanlama faaliyeti var, bir şebekesi var. Bu da GRU'nun en azından ilgili teknik bilgiye, veriye, işte koordinatlara tam ulaşabilmesi açısından fayda görüyor. Temelde en çok FSB rolünü oynadı ama istihbari açıdan başarılı mı derseniz ben çok da başarılı olduğunu düşünmüyorum ki bu Rusya'nın stratejisine de yansıdı. Yani başlangıçta bir işte Blitzkrieg mantığıyla o bahsettiğimiz işte Kiev düşecek, tamamen bu işi çözeceğiz mantığıyla yaklaşırken bir süre sonra bunları revize ettiler ve elde edilen toprakların aslında işte operasyonun birinci aşamasının bittiğini ve yeni bir aşamaya geçtiğini gördük ki bunu zaten Narishkin'i medyaya, kamuya açık bir yerde fırçalaması da buna en büyük örnek. Переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет А республики? я поддержу, Говорите прямо. я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение... Так и скажите, да, да так и или говорю, нет? да. Evet, biraz ikonik bir görüntü oldu. Evet. Siyasi literatür ve istihbarat literatürü açısından. Burada şunu görüyoruz, yani ilgili çalışmalar, kaynaklar, açık kaynaklardan incelediğimizde aslında Ruslar çok iyi çalışmışlar savaş öncesinde. Yani hem Hümint olarak hem işte sinyal istihbaratı olarak çok iyi çalışmışlar. Ama siyasi karar alıcılara çok objektif olarak yaptıkları analizleri aktarmaları mümkün olmamış. Burada aslında biraz da rejim türüyle ilgili bir sıkıntı. Yoksa yapılan iş iyi, yerinde, büyük oranda. Ama siyasi karar alıcılara yansıyan işle eldeki iş aynı maalesef değil. İşte bu da Rusya'nın ve Ukrayna'nın kaderini etkileyen bir durursuz. Hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Yani başlangıçta bir işte Blitzkrieg mantığıyla o bahsettiğimiz işte Kiev düşecek, tamamen bu işi çözeceğiz mantığıyla yaklaşırken bir süre sonra bunları revize ettiler.